NBA'de play-in umutlarını sürdüren Houston Rockets'la Sacramento Kings karşı karşıya. Alperen oldukça formda. Daha 5 gün önce NBA'in yeni büyük yıldız adayı Wembanyama'nın takımı Spurs'e karşı 45 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. ABD kamuoyunda bu çocuk nasıl All-Star olamadı dedikodularının odağında. Takımı o gün kendi standartlarının altında bir performans gösterse de son 47 saniyeye girilirken 8 sayı farklı önde. Top onlarda. Üstelik karşılarında 35 saniyede 13 sayı atabilen Tracy McGrady de yok. Fred VanVleet ikili sıkıştırma sonrası topu Sabonis'e doğru fırlatıyor ve Şengün came down awkwardly over the top of him and is writhing and grimacing in pain and grabbing his right knee. Alperen, kaygılı gözler ve alkışlar arasında soyunma odasına giderken muhtemelen aklından sayısız düşünce geçiyordu. Tek bir an yüzünden yıllarca verdiği emek heba mı olmuştu? Belki de o topa yükselmemesi gerekiyordu. Zaten yeterince fark vardı. Ancak Alp'in savunmaya bu kadar iştahla koşmasının arkasında topu durdurmaktan daha fazlası vardı. Enjoyed his mother and father who came over to visit from Turkey for a month. They had just gone home a few days ago. Alperen Şengün 5 kişilik ailede 3 kardeşin en küçük üyesi olarak Giresun'da dünyaya geldi. Biraz yaramaz bir çocuktu. Evde kaza bela pek eksik olmazdı. O yıllarda kolunu kırmış, kendisine 2 kez araba çarpmış, hatta neredeyse ölümden dönmüştü. Basketbolla tanıştığında ise henüz 7 yaşındaydı. Şimdilerde onu kolsuz forması olmadan ya da 28'e 15'lik sahanın dışında hayal etmek zor olsa da denediği ilk spor basketbol değildi. Giresun'da denize aşık bir babanın oğlu olarak önce yüzmeyi denemiş ancak bu sporu tam sevmemişti. Onun yeri açık sular değil, kapalı spor salonuydu. Hayatının geri kalanında evi haline gelecek basketbol salonlarını bulması için önce abisinin bu spora başlaması gerekiyordu. Babasının eski arkadaşı, aynı zamanda Alperen'in ilk koçu olan Salim Taslı'nın Giresun Üniversitesi çatısı altında kurduğu spor kulübü ise yolculuğunun ilk durağıydı. Alperen, abisini izlemek için kulübe gelirken fiziğinin uygunluğu Salim Taslı'nın da dikkatini çekti. Böylece o da basketbola başladı. Saha, top, pota. Basketbola dair her şey asanın büyücüyü seçtiği gibi ona gidiyor, bu sporun ona, onun da bu spora ait olduğunu gösteriyordu. Günler aylar seneleri kovaladı. Alperen'in yeteneği zamanla göz ardı edilemez bir hale geldi. İyiydi. O kadar iyiydi ki Giresun il sınırları artık ona yetmemeye başladı. Orada imkanlar kısıtlıydı. Artık bir üst seviyeye geçmeliydi. Önce Efes'in, ardından Fenerbahçe'nin kapısı çalınsa da bu çocuk İstanbul'da nerede kalacak sorusu tüm denemelerin önünü kesiyordu. Küçük yaştaki basketbolcu adaylarının maç yaptığı minikler şenliği tüm bu soru işaretlerini bir anda anlamsız kıldı. O dönem Banvit'te görev yapan Ahmet Gürgen'in dikkatini çekmişti. Alp'in hayatındaki tüm sorular ve cevapları yalnızca 10 gün içinde değişti. Artık Giresun'da yeteneğinden bahsedilen bir çocuk değildi. Ülkenin en büyük altyapılarından biri olan Banvit'in gelecek vadeden basketbolcu adaylarından biriydi. Antrenörleri, arkadaşları, evi, antrenman yaptığı salon. Hepsi değişmişti. Genç takımda her şeyi gerçek anlamıyla en temelden öğrenmeye başladı. Sadece adımlamayı, tekniği, pas atmayı öğrenmedi. Pes etmemeyi, sertliği ve saha dışında nasıl bir insan olması gerektiğini de öğrendi. Hata yaptığında çözüme odaklanmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi, kısacası bir sporcu için gereken her şeyi yavaş yavaş karakterine işliyordu. Oyununun gelişmesi kaçınılmazdı. Antrenmanlarda herkesten daha fazla çaba harcıyor, eksik yönlerini geliştirmek için durmadan çalışıyordu. Sadece saha içinde değil, saha dışında da basketbolunu ileri taşımak için vakit harcıyordu. Shaquille O'Neal'ın sırtı dönük dönüşlerini, Michael Jordan'ın pas fake'lerini izliyor, onların hareketlerini antrenmanlarına ekliyordu. Bir süre sonra tüm bu çalışmalar kas hafızasına yerleşti. Artık üzerinde çalıştığı bu hareketleri doğaçlama yapabiliyordu. Alperen Şengün vuruyor genç oyuncu.
Sengun, and he's got a... Attacking the gaps, nice. And the finish! Oh, goodness me. Don't tell me he's 17 years old. Alperen, dediğin gibi Alperen özel bir oyuncu. Sadık Kabaca dışı kaçtı. Alperen Şengün'den takip smaçı. Başkan Alperen Şengün. Alperen Şengün şampiyondan bit alıyor. Yarı finalin yıldızı Alperen Şengün'le beraberiz ve büyük ihtimalle ödülün de sahibi olacaksın gibi bir his var içimde. MVP ödülünü ise 2010'da kazanılan gümüş madalyanın kahramanlarından Kerem Tunçer'in ellerinden alıyordu. Küçüklüğünden beri onu en yukarıya taşıyan azmi, yeteneği ve çalışkanlığı bambaşka bir seviyeye ulaşmıştı. Profesyonel sözleşmesini Bandırma Tek Süt'le imzalasa da takım kapanınca bir anda boşlukta kaldı. Korkmadan deneyebileceği, hata yaptıkça öğrenebileceği yeni bir alana ihtiyacı vardı. Bu kez uçak biletinin üzerinde yazan şehir İstanbul'du. Alperen, Beşiktaş'ın kurduğu genç kadronun en değerli parçalarından biriydi. Henüz 18 yaşında neler yapabileceğini göstermeye başlamıştı. Alperen potaya gitti. Alperen Şengün'den üst üste bloklar. Alperen Şengün Smaçla bitirdi. Sezona çalkantılı başlasalar da her geçen maç oyununu geliştirmeye devam ediyordu. Eksikleri vardı elbette. Bacaklarını güçlendirmesi ve daha mobil olması gerekiyordu. Sırtı dönük oyunlarda iyiydi ama daha hızlı olmalıydı. Serbest atış yüzdesini de artırmalıydı. Yapması gerekenler belliydi. Eksiklerini kapattıkça daha iyi olacağının, ailesine verdiği sözleri tutacağının farkındaydı. Onun maça iyi başlaması. arkasından Alperen Şengün. Harika bir asist Alperen Şengün'den. Bursaspor maçındaki performansı, Fenerbahçe Beko maçındaki 7 asisti, Galatasaray maçındaki blok rekoru derken Alperen basketbol kamuoyunda adından söz ettirmeye başladı. Sezon ilerledikçe Alperen'in performansı artıyor, karşısına çıkan tüm Amerikalı uzunları bir yere seriyordu. Çemberi geçti Alperen Şengün oldu. Alperen Şengün. Muazzam bir smaç. Normal sezonun MVP'si. Öyle ki normal sezon sonunda ligin en genç MVP'si olmuştu. Sezon bittiğinde Alperen'in önünde iki seçenek vardı. Avrupa'da mı devam edecekti yoksa en iyiler arasına mı katılacaktı? En iyi olmak isteyenlerin rotası belliydi. Alperen 2021 NBA draftına katılacağını açıkladı. Öncelikle herkese merhaba. 29 Temmuz draft günü gecesi için çalışmalarımı Amerika'da sürdürüyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Arkamda olan, olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ülkemi en iyi şekilde temsil edip Türkiye'ye en iyi sonuçlarla dönmek istiyorum. Brooklyn Barclays Center'da birbirinden heyecanlı genç basketbolcular seçimlerini beklerken yorumcular bu yılın draft sınıfından bahsediyordu. Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scottie Barnes ve daha niceleriyle son yılların en yetenekli draft sınıflarından biriydi. Seçimler başladıktan sonra her sırada yeni bir oyuncu mutlulukla yanındakine sarılıyor, gelecek hayallerine kafasındaki şapkayı da ekliyordu. Alperen'in ismi ise henüz söylenmemişti. Herkes onun yeteneğinin farkındaydı. Ancak çoğu scout raporunda yazan savunmada yük olabilir ifadesi onu sıralamada aşağıya çekiyordu. Takımların genel menajerlerinin satranç oynadığı bu gecede draft'ın ikinci sırasında Jalen Green'i kadrosuna katan Houston, ilerleyen dakikalarda takımın geleceğini değiştirecek bir hamle yaptı. Oklahoma'ya gelecekteki 2 draft hakkını yollayarak 16. sıradan seçim yapma hakkını aldı. Akıllarında ise tek bir isim vardı. With the 16th pick in the 2021 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Alperen Şengün from Giresun, Turkey. Silver'ın ağzından çıkan "From Giresun, Turkey" ifadesi Alperen'in hayallerinin gerçekleştiğinin resmiyete kavuşması demekti. Beşiktaş'tan takım arkadaşı Mehmet Yağmur'a sarıldıktan sonra bir yanında Türkiye bayrağı, diğer yanında aile üyelerinin isimleri olan ceketini tüm dünyaya gösteriyordu. Sahneye çıktığı anda yüzünde flaşlar patlıyordu. Yaptığı büyük fedakarlıkların meyvesini almıştı. Sahnede ilk ve son kez Oklahoma City şapkasını taktı. İçeriye geçtiğinde asıl takımının şapkasıyla oldukça mutlu gözüküyordu. Alperen Şengün, a Turkish Super League regular season MVP at the age of just 18. Getting Alperen Şengün, great low post player, tons of potential to extend his range to 3. Alperen Şengün. Remember that name, Ryan. 6'10", Turkish big man. En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün sırada ne var sorusuna verdiği cevaplar çok netti. Bundan sonra tabii ki de NBA'de All-Star olup
NBA'de şampiyon olmak istiyorum. Türkiye'yi temsil edip milli takımda en iyi sonuçları almak istiyorum. Alpi'nin gerçekten en iyilerden biri olması için en iyilere karşı oynaması gerekiyordu. Artık o fırsatı elde etmişti. Önünde yeni hedefleri, arkasında ise başardıkları vardı. Şimdi en büyük meydan okumasına hazırdı. Nereden geldiğini unutturmayacak 28 numaralı Rockets formasını sırtına geçirdi ve yola koyuldu. Alperen ilk NBA maçına Minnesota Timberwolves deplasmanında çıktı. Seviyenin farklı olduğunu hissetmesi pek uzun sürmedi. İlk yarıda skor üretemedi. Hatta bir pozisyonda rebound almaya çalışırken kafasını çok kötü bir şekilde yere vurdu. Buradaki tempo Türkiye'ye kıyasla bambaşkaydı. İlk sayılar unutulmazdı. Daha ilk maçından saha görüşü ve pas yeteneğiyle insanları etkilemeye başladı. Maçlara çıktıkça ortama daha da adapte oluyor, onu seçmeyen takımlara potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Dilini dahi bilmediği bir ülkeye gitmiş ve tamamen değişen yeni dünyasına uyum sağlamaya çalışıyordu. İngilizce bilmiyor oluşu büyük bir eksiklikti. Ancak Alpi yine bir zaafının üzerine sonuna kadar gitmeye kararlıydı. Saha içinde kendini geliştirmeye ayırdığı vakit kadar saha dışında da İngilizce öğrenmek için çabalıyordu. Amerikalı kız arkadaşının da büyük katkılarıyla kısa sürede dili söktü. Öyle bir noktaya geldi ki Paul George ve J.J. Redick'in podcastlerinde akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyordu. Talk a little bit about like your English because just talking with you, you're good. Like we understand you and all. Hatta İngilizce öğrenmekle kalmayıp takım arkadaşlarına da Türkçeyi öğretmeye başlamıştı. Hello in Turkish is merhaba. 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 I might know Turkish for real. Let's go fans. Haydi Rockets. Haydi Rockets. Haydi Rockets. NBA'de bazı oyuncuların kendilerine özgü istisnai yetenekleri vardır. Örneğin Doncic'in son adımı, Harden'ın step back'i ya da Dirk Nowitzki'nin tek ayak üzerinde attığı fadeaway gibi. Alpi'nin de post hareketleri daha ilk sezonunda dikkat çekmeye başlamıştı. Alperen bu yeteneğiyle NBA tarihinin en iyi ayak hareketlerine sahip uzunlarından biri olan Houston Rockets efsanesi Hakeem Olajuwon'u dahi etkilemişti. Hakeem bir maçtan sonra Alperen'in yanına gidip "Ayak oyunlarını çok beğeniyorum. Sana birkaç hareket göstereceğim" dedi. Daha çaylak sezonundayken ustasından Dream Shake dersleri aldı. Bu onun için çok büyük bir onurdu. Takımın efsane uzunu 19 yaşındaki çaylak uzuna yol gösteriyordu. Tıpkı zamanında Kareem'in Divac'a ders vermesi gibi. Nice. Houston şehri ve takımı Alperen'i daha ilk günden çok sevdi. Alperen de bu sevgiye daha fazla çalışarak ve daha iyiye giderek karşılık vermeye kararlıydı. İlk sezonun büyük kısmını kenardan gelerek tamamladı. Onun için bir öğrenme ve adaptasyon süreciydi. Ancak gelişmesi gereken noktalar sadece saha içini kapsamıyordu. Rockets, takımın yıldızı James Harden'la geçen sezonların ardından yeniden yapılanma tuşuna basmış, kazanmayı öncelikli hedef olarak görmeyen bir takım haline gelmişti. Normal sezonu da 20 galibiyet, 62 mağlubiyetle ligin en kötü takımı olarak tamamlamışlardı. Two teams at the bottom of the NBA standings, but looking for better things in the years to come. NBA'de özellikle genç oyuncular için iyi bir yaz dönemi geçirmek oldukça önemlidir. Alpi de bunun farkındaydı. Herkesten önce oyunundaki eksiklerden bahsediyor ve onların üzerine gideceğini söylüyordu. Öyle de yaptı. Bir sonraki sezon geri döndüğünde artık ilk 5'in değişmez bir parçasıydı. Geçen sezona göre daha fazla süre alıyor ve çok daha iyi oynuyordu. Doğal olarak istatistiklerinde de büyük bir gelişme vardı. Böylece bizi haberlerde sıkça duyduğumuz en genç pivot kalıbıyla tanıştırdı. Alperen Şengün, the youngest Houston Rocket and youngest center in NBA history to record a triple-double. Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından bu istatistiklere 21 yaşındayken ulaşan 3. basketbolcu oldu. Yavaş yavaş NBA hiyerarşisinde yerini sağlamlaştırıyordu. Bunu yaparken kavgadan da kaçmıyordu.
İkinci sezonundaki imza maçı ise Los Angeles Lakers deplasmanında geldi. Alpi maçı 33 sayı, 15 rebound, 6 asist ve 4 blokla tamamladı. Bu performans gelecekte neler yapabileceğinin en önemli göstergelerinden biri olacaktı. Artık ligdeki diğer oyuncuların da takdirini kazanmaya başlamıştı. İdol olarak gördüğü Nikola Jokic'ten Kevin Durant'e, Paul George'dan LeBron James'e birçok yıldız onun oyununa övgüler yağdırıyor. I don't know how to pronounce his name, but number 28, Şengün. Şengün, he good, man. I like him. I think he's gonna be a good player. He's super high IQ player. I think the sky's the limit for him. Ancak Alperen bireysel olarak iyi bir yıl geçirse de takımı sezonu bir kez daha Batı Konferansı'nın dibinde tamamlamıştı. Bu döngüyü kırmalı ve kazanan bir takım olmaya başlamalılardı. Big news for the Houston Rockets. Steven Silas, the coach, being told after this season he will not be a part of the organization. Nihayet değişim vakti gelmişti. Bir önceki sezon Boston Celtics'i NBA finallerine taşıyan Ime Udoka, kulüp içindeki ilişki skandalının ardından takımdan gönderilmişti. Bu olayın ardından bir sezon boyunca takım çalıştırmadı. Geri döndüğünde ise yeni adresi Houston Rockets oldu. Onun gelişiyle birlikte işler değişecek. Dylan, wake up! Dylan, let's go! Houston Rockets bir önceki sezon ligin en kötü iki savunma takımından biriydi. Ve Alperen de bu zayıflığın sorumlularından biri olarak gösteriliyordu. Çiçeği burnunda koçun ilk olarak oyunun bu kısmına el atması gerekiyordu. Alperen'in Udoka'nın takımında yer alabilmesi için atletizmini artırması ve savunmadaki konsantrasyonunu yükseltmesi şarttı. Tüm yaz boyunca eksiklerinin üzerine gitti. Sezon başladığında ise bambaşka bir Rockets izlemeye başladı. Udoka'nın gelişiyle birlikte takımın yükselişi gözle görülür hale gelmişti. Savunmadaki ciddiyet ve disiplin takım ruhuna da işlemeye başlamıştı. Takım olarak gelişen bu defansif yapıda en çok ilerleme kaydedenlerden biri ise Alperen'di. Pozisyon bilgisi artıyor, kapatması gereken alanları daha iyi okuyordu. Ancak sadece savunmada değil, hücumda da inanılmaz bir yükselişe geçmişti. Takımı rakip potaya giderken her top onun elinden geçiyor, her sayı onun oyun bilgisinin sahaya süzülüşüyle şekilleniyordu. Nice! Udoka bu verimi görmezden gelmedi. Bu takım Alperen'in önderliğinde ilerleyecekti. Artık takımın merkezinde o vardı. NBA'in reklam tanıtımlarında kullandığı, insanların maçı açma sebebi olacak oyuncu konumuna gelmişti. Her maç sonu ardında en az bir öne çıkan hareket bırakıyordu. Kısa sürede ligin en çok merak edilen oyuncularından biri haline geldi. Bu ilerleyiş sadece sözde değildi. Sezon sonunda en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünde 3. sırayı alarak başarısını tescilledi. Saha içi kadar saha dışında da attığı her adım takip ediliyordu. Giydiği kıyafetlerden söylediği sözlere, maç sonu röportajlarından katıldığı programlara kadar. Tam anlamıyla göğün en parlak yıldızıydı. Sadece apoleti eksikti. NBA'de bir oyuncunun sezon içindeki performansının en büyük ödüllerinden biri All-Star'a seçilmektir. Alperen'in bu kadar dikkat çeken bir oyuncu olarak 2023 All-Star seçim listelerinde görünmemesi neredeyse imkansızdı. İlk başlarda daha alt sıralarda olsa da her geçen gün yükseldi. Çok yaklaşmış ama All-Star olamamıştı. En azından şimdilik. Bu sezonki performansıyla NBA yıldızları arasına giren Alperen Şengün talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sacramento Kings maçında dizi dönen milli basketbolcunun parkelerden uzun süre ayrı kalması bekleniyor. Alperen'in durumu ciddi olabilirdi. Her şey güzel gidiyorken bu devasa bir geri adım demekti. Alperen o topa yükselmeliydi. Savunmada yeteri kadar efor göstermemesi onun en çok eleştirildiği konuydu. En büyük zaafıydı. Hayallerini yıllar boyunca her zaafın üzerine giderek gerçekleştirmişti. Aslında yine aynısını yaptı. Sonucu ne olursa olsun. Neyse ki korkulan olmadı. Sakatlıkların da etkisiyle takım olarak o sezonu playoff yapamadan kapattılar. Ancak hem Alperen'in hem de Houston'ın gelişebilmesi için önlerinde koca bir yaz vardı. You know, we missed the playoffs in the last second, so I believe we're gonna make the playoffs this year. There's no another chance we're not making the playoffs. We have a great team, we have a lot of talented players, and we're gonna go over there and then fight like we did last year. Alpi daha sakatlığını tam atlatmadan önümüzdeki sezonun parolasını belirlemişti. Gelecek sezon motivasyonu hakimiyete dönüştürüyoruz. Muhteşemliğe tanık olmaya hazır olun diyordu.
Bu yaz bir şeyler değişecekti. Alperen de buna hazırdı. Geri dönüşü muhteşem olacaktı. Well, 6'11 center from Turkey, number 28, Alperen Şengün. Biz varken üstünde hiç problem yok. Açtığımız engele koyarız blok. Yerimiz sahalar, yerimiz bench. Ben 2500'e ulaşan genç. Ne yaparsan yap diyorum, bir şey yap. Yaparız yaraya tut bir kere yap. O kadar iyiyiz ki varlığımız ayıp. Her maç %100 efor gösterdi. Uykusuz geçen geceler. Herkes tatil yaparken antrenman salonunda terinin son damlasına kadar çalışmak. 12 yaşından beri ailenizden uzakta kalıp sayısız fedakarlık yapmak. Tüm bunların sakatlanma pahasına da olsa bazı ödülleri olabiliyor. Ve hemen Alperen Şengün'e dönmek istiyorum. 5 yıllık yeni mukavele imzalayacak olan yıldız isim tam 185 milyon dolar kazanacak. 22 yaşındaki milli basketbolcu bu kontratıyla rekor kırdı. Cumhuriyet tarihindeki en değerli, en pahalı Türk oyuncu olacak. 2 yıl öncesine kadar ligin dibinde olan, sahaya kaybetmek için çıkan ve 30 takımlık ligin en kötü 29. savunmasına sahip ekipten eser kalmamıştı. Houston Rockets, Batı Konferansı'nın zirvesini oynayan, ligin en iyi birkaç savunma takımından biri konumuna geldi. Alperen Şengün'e sahip bir takım iyi savunma yapamaz diyen yorumcular ise çoktan fikrini değiştirdi. Alperen artık kazanan bir takımın ana oyuncusu. Tabi bu durumunda bazı getirileri oluyor. It would be amazing. I would be the second Turkish guy it ever happened. So it's really nice. Eğer iyi bir bahaneniz yoksa gece 2.30'da ayakta olmak pek akıllıca bir tercih değil. Ancak 2025 All-Star yedeklerinin açıklanacağı gece tüm Türkiye'nin yeteri kadar iyi en az bir bahanesi vardı. TNT yayınında Kenny Smith sıradaki All-Star ismi açıklamak için zarfı eline aldı. From the Houston Rockets, Alperen Şengün. Alperen Şengün, a first-time All-Star. All-Star seçilen ilk milli sporcumuz Mehmet Okur, yıllar önce Alperen'e, Alperen kardeşime sevgilerle yazan imzalı bir forma hediye etmişti. O zamanlar fotoğrafa bakınca yıldızı yeni parlayan genç bir sporcu ile en kariyerli Türk basketbolculardan biri vardı. Şimdi ise o fotoğrafta 2 All-Star bulunuyor. Alperen başardıklarıyla yetinecek biri değil. Hiç de olmadı. Düştü, kalktı, çok sevdiği ailesinden uzakta bir hayali gerçek kılmanın umuduyla her gün çalıştı. En iyilerden biri olana kadar da durmadı. Mental olarak hep ayakta kaldı. Eksikliklerinin onu aşağıya çekmesine izin vermedi. Aksine onların üzerine gitti. Ne pahasına olursa olsun üzerine gitmeye de devam etti. Henüz 22 yaşında tarihi bir başarının altına imzasını attı Alperen. Önünde tüm Türkiye'yi gururlandıracağı birçok an olacak. Ama şimdilik en büyük başarısını bir kez daha büyük bir gururla söyleyelim. Alperen Şengün, All-Star. Making his first All-Star appearance from the Houston Rockets, Alperen Şengün. Alperen Şengün, beklediğimiz anlar. İlk kez All-Star. Sahneye böyle çıkıyor alkışlar eşliğinde Alperen Şengün. Wembanyama da orada ve Alperen Şengün. İlk sayıları All-Star mücadelesinde kariyerindeki Trae Young. Alperen boşta, Alperen Şengün. O da vurdu smacı, 23-23.